İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, Eylül ayının en aslında sizi rahatlatacak kısmı 4 Eylül'de başlıyor. Çünkü Mars uzunca bir süredir burcunuzdaydı. Jüpiter'le birlikte ilerlediler ve 4 Eylül'de artık burcunuzdan ayrılıyor. Şimdi ikizleri yormuştur bu seyahat. Yaklaşık 2 aydır neredeyse Jüpiter evet şans fırsatlar getirdi. Bu Mars'la birleşince ne oldu? İnisiyatif aldınız. Hayatınızda bir cesaret örneği göstermişsinizdir. Belki de birçok alanda yapmadıklarını yapmak için müthiş bir böyle cesaret vermiştir. Bu da aslında bazen şöyle de oluyor, kontrolsüz de olabiliyor. Mars ve Jüpiter birlikte olduğunda hani insan boyunu aşacak adımlar da atabiliyor. O yüzden o alanda belki mental olarak biraz yorulmuş olabilirsiniz hani ileriyi düşünerek, ama artık oradan ayrılıyor. Parasal konuları kontrol etmeye başlayacak. Yani Eylül ayında Mars parasal konularda sizi biraz geri çekebilir. Daha kontrollü gidebilirsiniz harcamalar kısmında. Bu arada sürpriz harcamalar da çıkarabilir, bu arada onu söyleyeyim. Kazançlar da verebilir. Hani para kazanmak, işte gelir düzeyini artırmak, yeteneklerini ya da kendi böyle becerilerinle kazançları etkileyecek girişimler de yapabilirsiniz. Bu anlamda olumlu etkilerini de gösterecek. Özellikle ne zaman? 18 Eylül ve civarı. Şimdi oraya geleceğim. Çünkü önemli 18 Eylül. Orada bir tutulma var. Ve Balık burcunda ve sizin para evinizi de güzel etkiliyor efendim. Şimdi Eylül ayının başında hemen 3 Eylül'de Başak burcunda bir yeni ay var. Yine ikizler ve diğer değişken grupları çok etkileyecek bir Eylül ayı yaşayacağız. Tıpkı Ağustos'ta olduğu gibi. Yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni hedefler. Özellikle mesela hangi alanlarda yaşayacaksınız bunu? Daha çok ev, kariyer, iş hayatı birlikte kombin bir şekilde ilerliyor. Taşınmalar, yer değişimleri, orada cesaret göstereceksiniz. Hatta uzak bir yere bile taşınabilir bazı ikizler burçları. Hayatlarında önemli bir kariyer geçişi, bir yenilik yaşayabilirler. Çünkü ayın 18'inde bir dolunay ve aynı zamanda bu bir ay tutulması ve uzunca bir süreci işaret ediyor arkadaşlar. 2026 yılına kadar sürecek etkileri olacak. Çünkü orada yeniden bir 2025 yılında aktifleşecek oralar. Dolayısıyla mesleki alanda böyle bir yenilik, risk almak adına biraz böyle uzun vadeye yayarak planlar yapmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir yükseliş de olabilir. Satürn var orada. Ama aynı zamanda böyle bir geri adım atma gibi, küçülme gibi ya da biraz daha böyle kontrollü gitme gibi bir sınırlı bir durum da olabilir. Evet, kariyer, iş, ev yaşantısı, yenilikler, değişimler ikizlerin bu ay gerçekten bu temalar devam edecek. Ve şimdi şöyle yapalım, 8 Eylül itibariyle artık yönetici gezegeninizin bu arada retrosu bitti. İşte seyahat ettiniz, gittiniz bir yerlere, belki gezdiniz, yakınlarınızda olan belki bazı şeyler ya da ticari alanda bazı aksaklıklar ortaya çıkmış olabilir. Bu ev konuları ise 8 Eylül'de gündeminize daha net gelmeye başlayacak. Aniden böyle bir plan, program yapılabilir gibi duruyor açıkçası. Hatta şunu söyleyeyim. Bu Eylül'de yaşayacaklarınız ya da Eylül ayındaki bu yenilikler, girişimler ileride yani yıl sonuna doğru böyle ortaklı işler, belki evlilikler ya da böyle yeni iş projelerine doğru da adımlar attırabilecek size. Yani Eylül ayı teması bu şekilde sizin çalışacak ve yine aşkta en şanslı burç sizsiniz Eylül ayında bu arada. Çünkü Venüs aşk, ilişkiler, girişimler, yatırımlar dediğimiz alanda seyahatini sürdürecek. Çok daha sosyal olacaksınız orada. Yani Eylül ayının en sosyal burcu sizsiniz. Çok kişiyle görüşebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar, yeni tanışmalar getirecektir. Bilhassa da Eylül sonundan sonra bunu daha net hissedeceksiniz. Ne zaman? 21 Eylül gibi. Çünkü 21 Eylül'den sonra artık bu söylemiş olduğum hani Venüs'ün bu aşk, ilişkiler ya da parasal konulardaki getirecekleri biraz daha somut hale dönmeye başlayacak. Çünkü zaten Ekim ayında da hemen Ekim'in başında da burada da yeniden bir tutulma var. Yani tutulmalar eşliğinde bir ay, Eylül ayı ve yani ikizler burcunun gerçekten hayatının yönünü, yani direksiyonu eğer sıkı tutuyorsanız, çok iyi bir şoförseniz, çok sağlıklı araç kullanıyorsunuz, örnek gösteriyorum. Güzergahı iyi belirleyebiliyorsanız eğer
sorun çıkmaz. Net kararlı olacaksınız. Ama 8 Eylül ve civarı biraz daha böyle konuları iyi araştırın diyelim. 15 Eylül civarı bu arada 14-15 Eylül civarı aşk, ilişkiler, para, finansla ilgili konularda, seyahatler, uzaklarla olan temaslarınızda önemli bazı gündemler olabilir. Çok şanslı bir zaman dilimi olacak sizin için. Çünkü hava elementinde ciddi güzel bir hava üçgeni oluşuyor olacak. Bence seyahatler olabilir, yurt dışı ile ilgili konular olabilir. Bunlar gündemimize gelecek. Aynı zamanda finans konuları biraz yine gündemimize geliyor. Çünkü Plüto artık Oğlak Burcu'nda retrosunu orada devam ettiriyor. Paylaşılan kaynaklar dediğimiz alanda. Ve 23 Eylül sonrasında biraz daha şöyle diyelim, yakın çevreniz, işte kadınlar, biraz daha güzellik, estetik gibi konular gündemimize gelmeye başlayacak. Burada Venüs ve Mars'ın arasında 23 Eylül'den sonraki süreçte güzel bir etkileşim olmaya başlayacak. İşten, aşktan, ondan sonra aşktan derken hani bu aşk belki bir işbirliğine gider gibi düşünüyorum. Para kazanabilirsiniz mesela, para gelebilir. Sağlıkla ilgili gündemleriniz, özellikle kadınlarda mesela böyle kadın hastalıkları ile ilgili konularda sorunlar olanları belki bir tık daha böyle iyileştirici bir süreç olacak, öyle söyleyelim. Yani genel olarak çoğunluğa şöyle yani resme biraz daha büyük baktığımızda sevgili ikizler büyük bir cesaret örneği göstereceğiniz zaman dilimi gibi duruyor. Ancak yine altını çizmek istediğim konu parasal konulara, özellikle ikizler burçları dikkat etmeliler. Çünkü yılın sonunda burada Mars retrosu başlayacak ve yine Mars Yengeç burcunda olacak o süre içerisinde. Hani Aralık ayı, Ocak, Şubat sonuna kadar burada finansla ilgili konularda biraz sizi zor durumda bırakmasın diye önceden tedbir alın efendim diyebilirim. Evet, sosyalleşme kısmında bayağı iyisiniz bu ay. Dediğim gibi Eylül'ün ortaları beklenmedik güzel sürpriz çıkış yolları getirebilir. İyi kullanın. Güzel bir Eylül diliyorum. Hoşça kalın.